Burası Budva otobüs terminalinin önü. Welcome to Budva yazıyor zaten. Önünden hemen taksiler kalkıyor. Eğer ola ki Budva'ya geldiniz, biraz uzak bir yere gitmek istediniz, yükünüz var, taksi kullanmak istediniz, zaten hemen üstünüze atlayacak taksici abilerimiz. Pazarlığınızı yaparsanız yolculuğunuza devam edersiniz. Burası terminalin içi. Buradan biletimi aldım. Şöyle fiş şeklinde veriyorlar bileti. Artık sonunda Tivat'a yolculuk yapıyoruz. Yani gideceğim dedim, bir türlü fırsat olmadı. Karadağ'dan ayrılmadan önce Tivat'a da gidiyoruz dostlar. Birazcık soluklanayım. Hızlı geldim otobüse yetişeyim diye. 8.45 otobüsüyle gideceğim. Şu karşıda bir tane ekran görüyorsunuz değil mi? Bu ekranda otobüsler Budva'dan nereye gidiyor, saat kaçta gidiyor. Takvim yazıyor yani, öyle söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi bileti de buradan hallediyorsunuz. Bu abimiz görevli. Ona şimdi fişi göstereceğim. Otobüslerin olduğu kısma geçeceğim ama bekliyorum çünkü dışarısı sıcak, çok güneş var. Belli ki oraya da vuruyor. O yüzden otobüsümün saatini gölgede beklemek istiyorum. Umarım iyisinizdir dostlar. Keyifler yerindedir. Bakalım, gidelim görelim Tivat'ı ya. O kadar gideceğiz dedik. Fotoğraflarına baktık. Güzel kıyak bir yere benziyor. Gidip görelim yani, niye olmasın. Bakmadı bile bilete. Peron kısmı burası. Bizim otobüsümüz bu. Mesela bak, Tiran'dan gelmiş bu. O da büyük ihtimalle Arnavutluk'tan gelmiştir. Çünkü firmayı tanıyorum. Ben de aynı firmayla geldim. Bizim otobüs bu. Zablak'a kadar gidiyor. Biz Tivat'ta ineceğiz. Autobuska Stanica Tivat. Tivat otobüs terminaline geldik. 45 dakika sürdü tam olarak. Budva'dan buraya 45 dakikada geldik. Otobüs terminali Tivat merkezin dışında. 1,5 kilometre mesafe var. Şimdi yürüyeceğim merkeze doğru. Buradan sonraki rotamı oluşturmaya çalışıyorum da kafamda 4-5 tane farklı yer var. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Otobüs biletlerinin fiyatlarını sordum. Sınır değiştirme ihtimalim de var. Bakalım, henüz bir plan program çıkaramadım kendime. Bazı yerlere o kadar az otobüs gidiyor ki ve saatleri o kadar değişik ki. Kaçırdınız mı geçmiş olsun, bir gününüz yanıyor. O yüzden hop, yeni bir rota çizmeniz gerekiyor ya da orada kalmanız gerekiyor. Yani yeni bir plan açıkçası. Hala şey yapamadım, oturtamadım kafamdaki planı. O yüzden ablaya da 4-5 tane soru sordum. Sağ olsun sabırla cevapladı hepsini. Baktı böyle otobüs biletlerinin fiyatlarına falan. Çıkaracağız. Olacak. Bir sonraki videoda yeni yer neresi olur bilmiyorum. Bana da sürpriz yani şu an. Sağ tarafa atabilseydik kendimizi keşke ya. Az buçuk gölge var. El Turco. El Turco. Etli ekmek varmış burada ya. Ay, pide çeşitleri, lahmacun, döner, mercimek çorbası. Los Turcos comemos todos. Altına da gyros yazmış Yunan. Yunanların yaptığı dönere gyros diyorlar. Bizimkiler döner, Araplar şavarma diyor. Burada da El Turco Kebap House var. Her yerde Turkolar. Pita Spanish. Spanish, yes, please. Ispanaklı börek alalım. One ayran. Şöyle. Bir tane de ayran alalım. Hop. This is not ayran? It's no ayran? Yogurt. Yes, ¿qué se lo meco? Ayran değil mi? Of course. €3.50. €2. Yes. Bir tane şöyle gül böreği aldım. Bu 2 euro. Bir de ayran istedim yanına içeyim ama bulamadım maalesef. Yoğurtmuş o aldığım. Şöyle neydi? Ice tea işte, soğuk çay. O da 1,5 euro. Acıktım ya. Sabah koştur gittim terminale otobüsü kaçırmayayım diye. Bir şey de alamadım yanıma yiyeyim. Bayağı tuzluymuş ya bu. Bakayım.
Tuzlu ekşi gibi. Peynirinden mi, ıspanağından mı? Öyle kötü bir tat değil de börekten beklemeyeceğim ekşilikte bir ekşilik var. Hava o kadar sıcak ki insanlar buldukları yerden denize giriyorlar. Tivat'ın merkezine geldim şimdi. Oo, bayağı dolu sahil. Bak, denize girenler var. Burada da tekneler var. Bayağı sıcak bir hava var. Yani mecbur kalmadıkça böyle bir sıcakta çıkıp dolaşmamak lazım. Ama hızlı hareket etmem lazım, yani mecburum. Burada konaklayamam. O yüzden gezeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş gezeceğiz. Bu taksi bot sanırım kiralayabiliyorsunuz. Dilediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Tur yapıyorlar. Hayatlarını denizcilikle sağlıyorlar. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Geçmişten şöyle bir farkları var. Bugün turizm de işin içine girmiş ve lüks turizmi temsil ediyor Karadağ'da. Mesela şurada bir tane yelkenli büyük bir gemi var. Çok güzel görünüyor be. Jadran diyor ismi. Bununla tur mu yapıyorlar? Müze gibi mi kullanıyor diyeceğim de neyin müzesi olabilir? Hani denizcilik müzesi gibi bir şey mi acaba diye aklıma geldi de. Tur yapıyorlardır diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Nereden geçelim? Şuradan geçelim. Yani geçmişten tek farkı bugün turizm. Lüks turizm. Bunun sebebini anlayacağız videonun ilerleyen kısımlarında. Şuradan geçeceğim hızlıdan. Sokaklar boş ama restoranlar bir tık daha dolu. Şöyle hemen bir fiyatlara bakalım. Burada patatesli tostlu bir tabak var. 8.6 euro. Burada böyle omletli bir tabak var. 7 euro. Ahtapot salatası var. 22,5 euro. Burada bir balık tabağı var. 20 euro. Burada peynir soslu bir tavuk var. 16.8 euro. Yine burada bir tavuk tabağı var. 15,5 euro. Burada da patatesli bir tavuk tabağı var. 13 euro. Normal ya. Kotor'daki ve Tivat'taki ve diğer yerlerdeki fiyatlara aşağı yukarı benziyor. Ne güzel yapmışlar. Piranha'ya benziyor ha. Güzel çizmişler. Burası için biraz pahalı demişlerdi. O yüzden böyle fiyatlar acaba bir tık daha mı yüksek olur edasıyla açtım o menüyü. Ama benzer fiyatlar ya. Bütün Karadağ'da gezdiğimiz yerlerde fiyatlar bu şekildeydi. Burası Kotor Körfezi'nin bir parçası. Karşı taraf hemen Adriyatik'e açılan kısım. Tivat'ın bu kadar meşhur ve lüks turizmle anılmasının sebebi burada bir tane marina var. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Tamamen o marina. Dünyaca ünlü yatlar geliyorlarmış. Yani zenginlerin yatları geliyormuş. Dünyaca ünlü bir marinaymış orası. Ama öncesinde şu ara sokakları göstermek istiyorum. Bisiklet ve scooter yasak diyor. Ne güzel kahve kokuları geldi ha. Budva'dan, Peras'tan, Kotor'dan biraz daha farklı bir dokusu var buranın. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bence bir tık daha lüks gözüküyor yani şu ana kadar bu dolaştığımız yerler. Bana öyle geldi. Konaklama fiyatlarına internetten baktım. Şanslıysanız böyle 30 euro 50 euro arasına bir yer denk getirebilirsiniz. Ama yüksek sezonda yani turistik bir sezonda geliyorsanız biraz daha fazla paralar ödemeniz gerekebilir. Yani aslında zamanına göre değişiyor ya. Bazen de rezervasyon yapıyor birileri mesela iptal ediyor falan ucuza yer denk getiriyorsunuz. Yani hiç beklemediğiniz bir yerde mesela ortalama 50 euroya kalabileceğiniz bir yerde belki 20 euroya kalıyorsunuz. Şans aslında bir noktada. Bahsettiğim marina burası. Porto Montenegro. Ne yazık ki giremiyoruz. Arkadaşların izin almaya çalıştım ama sadece şey sahipleri yani yat ve gemi sahipleri girebiliyor. Yatlara baksanıza. Şu kısımdaki yatlar bayağı bir pahalı ve büyük gözüküyor. Yani uzaktan gösterebilirim anca. Özellikle şu öndeki yelkenli çok güzel duruyor ya. Ahşaptan yapılmış 2 tane büyük yelkeni var. Bunlar da illaki motor da oluyordur ya. Bazı durumlarda motorda kullanıyorlardır. Yani yelken her zaman kullanmıyorlardır diye düşünüyorum. Şöyle ufak botlar var.
yat sahiplerinin karaya çıkması için. Burası bayağı meşhur bir yer. Dediğim gibi yani dünyanın sayılı marinalarından bir tanesi olarak geçiyormuş. Gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden bir sürü yat geliyorlar. Zenginler burada takılıyorlar. O yüzden zaten lüks turizm olarak geçiyor. Bu grupta zenginlerin fakiri. Yani biraz daha küçük yatlar. Tabii ki de bu tayfa da zengin. Ama şu taraftaki yatlarla kıyaslayınca baksanıza daha ufak duruyor. Kesin daha ucuzdur yani. Burada yat fiyatları var. Şu en üstteki 8,5 milyon euro. Altındaki hadi düz hesap 9 milyon euro. Bu da 5 milyon euro. Burada 2,5 milyon euroya var. Şöyle biraz daha ufak sürat teknesi gibi 130 bin euro. Burada 80 bin euro diyelim düz hesap buna. Burada böyle bir fiyat listesi var. Yine keza yanda da bir fiyat listesi var. En pahalısı düz hesap 9 milyon euro. En ucuzu da şuradaydı 80 bin euro. Yani özelliğine göre, boyutuna göre, bilmem nesine göre fiyatlar değişiyor. Şaka gibi ya. 9 milyon euroya güzel bir yat alabiliyorsunuz yani. Çok ilginç gerçekten ya. Fakirin bile zengini var. Öyle bir ekonomik sistemde yaşıyoruz ki bir yandan insanlar yiyecek ekmek bulamıyor. Bir yandan insanlar 9 milyon euro falan yata veriyor ki bence bu ucuzdur. Ucuz bir fiyatıdır. Kim bilir ne yatlar vardır da fiyatlarını böyle hesaplayamayız, konuşamayız yani. Mesela bak bu önümüzdeki satılık biraz daha böyle surat teknesi gibi. 200-250 bin euroya kapatırsınız bence bunu. Buradaki restoranlar bir tık pahalı olabilir ya da oteller bir tık pahalı olabilir. Bu ne güzel ya, Jack Sparrow'un kayığı gibi. Baksanıza otellerinin önüne kadar böyle yatla geliyor insanlar, tekneleriyle geliyor. Zengin hayat böyle bir şey işte dostlar. Şurada bir fiyat listesi var. Hemen bir göz atalım istiyorum. Makarnalar 25 euro, 22 euro, 19 euro, 17 euro, 26 euro. Hamburger var 24 euroya. Somon var 300 gram 32 euro. Burada yine bir balık menüsü var galiba. 270 gramlık bir balık menüsü 35 euro. Yani 20 ile 35 euro arası karnınızı doyuruyorsunuz böyle lüks bir mekanda olsa bile. Ama hakikaten burası biraz daha farklı gözüküyor yani gezdiğimiz diğer yerlere nazaran. Buradaki mağazalar da, markalar da değişti. Baksanıza biraz önce ziyaret ettiğimiz mağaza yat satıyor. Mesela şu ablamızın üstünde bir kıyafet var. Burada çanta var. İşte mayosuydu, şortuydu, şapkasıydı. Burada topuklu ayakkabı var. Şöyle bir fiyatlara bakalım istiyorum. Şapka 435 euro, mayosu 905 euro. Ablamızın üstüne attığı o panço 2265 euro. Short 840 euro, çantası 2570 euro, topuklu ayakkabı 970 euro, takıları da sanırım 1040 euro. Oh 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 oh. Aynen şöyle bir tane takı takmış, küpe takmış, onlar 1040 euro. Şaka gibi değil mi ya? Yani ablamızın o takı parası ya da o ayakkabı, topuklu ayakkabı parasına ben Balkan turu yapacağım sanırım. Yani tam olarak kaç para harcayacağım bu turun sonunda bilmiyorum ama aşağı yukarı o kadar bir şey olur. Yani hiçbir fikrim yok. Şaka gibi ya. İnsanların ayakkabıya verdiği paraya ben yani bir aksilik olmazsa Balkan turunu halletmiş olacağım. Şaka gibi değil mi ya? Baksanıza insanlar şöyle şeylere biniyorlar. Biz de araba alacağız diye böyle 30 sene çalışıyoruz. Bir tane ayağımızı yerden kesen kıytırık bir araba zor alabiliyoruz. O da artık onu da alamıyoruz yani. Çünkü bir tane kendine alıyorsun, 2 tane devlete alıyorsun. Öyle vergi var. Yazık günah ya. O ne bayrağıymış? Bir bayrak var Karadağ bayrağının altında ama bilmiyorum. Bu kısımda da bayağı lüks yatlar varmış yalnız. Şu güzelmiş. Rengi de güzel, tasarımı da güzel. Bu bayağı büyük. Yandaki de büyük. Dedikleri kadar varmış gerçekten. Bayağı lüks yat var. Zamanında burası Venedik Cumhuriyeti'ne ait topraklarmış. Deniz ticaretiyle uğraşıyorlarmış. Gemicilikle uğraşıyorlarmış.
Hayatlarını bu şekilde idame ettiriyorlarmış. Ha, burada Tivat Havaalanı var. O yüzden uçaklar kalkıp iniyor ara ara. Daha sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçtiği bir dönem var bu toprakların. Yine deniz ticaretiyle uğraşmış ve burası önemli bir liman kentiymiş Osmanlı İmparatorluğu için. Sonrasında Karadağ Krallığı burayı alıyor. Bugünse Karadağ'ın önemli bir kenti, hem turizm kenti hem de böyle gördüğünüz gibi yurt dışından gelen pahalı yatlar buraya demir atıyorlar. Yani bunlar da turizm için geliyor. Burada hemen marinanın önünde bayağı lüks bir otel var. Geceliğine kadar bir fikrim yok. Yani önünde böyle pahalı yatların durduğunu düşünecek olursak ucuz olduğunu da söyleyemeyiz açıkçası. Yani benim her zaman düşüncem belliydi. Bu hayatta kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Ne çok zengin olmak istiyorum, ne dara düşmek istiyorum. Kimseye muhtaç olmadan kendi halimde yaşayayım. Hayallerimi yaşayacak kadar bir gelirim olsun. Ha, fazlası olursa şöyle olur. Güzel, yapmak istediğim bazı şeyler var kafamda. Onları hayata geçirebilirim. Ama tutup da yani hiçbir zaman şöyle bir hayal kurmadım ya. Şöyle bir tekne benim olsun, böyle bir yat benim olsun. Çok zengin olayım, über zengin olayım. Hiçbir zaman böyle bir hayalim olmadı. Hala da yok. Ama her zaman savunduğum bir şey var. Bu dünyada bir gün gelir adaleti sağlanmalı. Yani sosyoekonomik olarak eşitsizlik çok ciddi bir eşitsizlik. Çünkü dünyadaki gelirin çok ciddi bir kısmını böyle minnacık bir kesim alıyor. Geri kalan yığınlar, kitleler birbirleriyle mücadele ediyorlar. Birbirlerini yiyorlar hayatta kalabilmek için. Yani şu an uzaktan baktığımda tablo o. Umarım bir gün bu adalet sağlanabilir. Yani zor. İnsanların bu bilince gelmesi bence zor. İnsanlar bu bilince gelirse zaten olacak bir şey ama herkesin hayali zengin olmak olunca o yüzden böyle bir zenginseverlik doğuyor maalesef. Gerçek bu. Kimse sosyal adalet peşinde, gelir adaleti peşinde değil. Sosyoekonomik olarak bir düzen savunmuyor kimse. Ben zengin olayım kafasında herkes. Hatta böyle kısa yoldan zengin olayım ki hayatım kurtulsun tadında, ama öyle bir şey yok yani, öyle bir dünya yok. İnsanların sürekli zengin olmaya çalıştığı bu düzende ne olacak? Emek sömürüsü artacak. Çalışma hayatında problemler artacak. Yani bunların hepsi birbirine bağlantılı aslında. Kopuk şeyler değil. Buraya geliş amacım da sizlere buradaki yaşantıyı göstermekti. O yüzden geldim. Yani başka bir alt metni yok. Ha, bir alt metni olacaksa da bence bu olmalı. İnsanlar artık aklını başına devşirsin istiyorum. Yani sadece çok küçük bir kesimi zengin edebilmek için insanlar çalışırken hayatlarını kaybediyorlar. Ağır çalışma koşullarıyla karşılaşıyorlar. Kazandıkları paralarla kiralarını ödeyemiyorlar. Ailesine bakamıyor. Kendisini geçindiremiyor. Bir ailesi olmasa bile, tek başına yaşasa bile bekar olarak kendisini geçindiremiyor. Tutunamıyor hayata. Ekonomi rezil vaziyette her yerde. Her şey pahalaştı. Gelir elde ediyorsun, yetmiyor. Yani fakir daha çok fakirleşirken zengin daha çok zenginleşiyor bu düzende. Şimdi politikaya girme, siyasete girme diyecekler. Eminim, ona da eminim. Hayatın gerçeğinin bu olduğunu farkında değil insanlar. Yani senin konuştuğun her şey, yaptığın, attığın her adım tamamen bunlarla alakalı. İşte kaçmak isteyen bir şekilde kendini uzaklaştırıyor, kaçmaya çalışıyor ama yaşıyorsun bunu, yani istediğin kadar kaç. Hayatın gerçeği. Sen günlük 30 euro bile kazanamıyorken buradaki insan bir öğün yemeğe veriyor 30 euro. Çok basit bir matematik yani baktığın zaman. Neden? Bunu hiç düşündün mü? Neden? Niye böyle olmalı? Neyse. Biz devam edelim gezimize. İçimi de dökmüş olayım böyle. Bir tane Tourist Information, yani turist bilgilendirme ofisi buldum. Açıktı. Şeyi sordum. Budve videosunda anlatmıştım dostlar. Karadağ'a geldiğiniz zaman buradaki her gün için kendinizi sisteme kaydettirmeniz gerekiyor ve bunun ücreti turist ofislerinden yapılıyor. Bunun ücreti de 1 euro. Yani her gün için 1 euro ödüyorsunuz. Benim bildiğim sistem bu. Ama mesela bir otelde kaldınız. Onlar 1 euro sizden fazla ücret alıyorlar. Şehir vergisi, turist vergisi olarak.
Bunu size verdikleri, orada konakladığınız zaman bir kağıt veriyorlar size konakladığınıza dair. O kağıtta yazıyor turist vergisi diye. Buna işaret ediyor yani hani burada kaldığınıza dair o vergiyi ödediğinizi işaret ediyor. Hostelde kaldığınızda aslında onlar da size bu kağıdı vermesi lazım. Ben otelde kaldığımda Kotor'da bana bu kağıdı verdiler. Onda bir sıkıntı yok. Ama hostelde kaldığımda yaşlı bir amcaydı oranın sahibi. Bana bir kağıt vermedi. Bu parayı aldı ve şey dedi, gidip kendin ödemen gerekiyor turist ofisinde dedi. Gittiğimde kapalıydı. Burada açık görünce sordum. Şey dedi buradaki arkadaş. Booking'den dedi rezervasyonun varsa göster. Orada dedi zaten o 1 euro ekstra turist vergisi yazıyor. Onu sınırda kanıt olarak kabul ederler dedi. Ben de tamam dedim. Yani ekstradan bir para ödememe gerek kalmadı. Arkadaşım bilgilendirmesi sağ olsun yardımcı oldu. Aklınızda bulunsun. Gelirseniz mutlaka ona bir bakın. Ha bir sorun, belki kural değişir siz geldiğinizde, bilmiyorum. Çünkü böyle kurallar değişebiliyor. Ama bu konuda beni uyarmışlardı. Ben de özenle dikkat ettim. İlk otelden kağıdımı aldım. İkinci hostel kağıt vermeyince gelip bir sormak istedim. Şimdi Blue Line yazıyor ya, o otobüsü yakalamak lazım. Feribota gideceğim. Hello, for ferry? Yes, How much? 1 euro. 1 euro. Valla. Yetiştik vallahi otobüse. Şimdi buradan feribota gideceğim. Oradan da Hersek Novi'ye geçmek istiyorum. Burada başka yapacak bir şey bulamadım. Yani habire yata bakacak değiliz. O yüzden bir de Hersek Novi'ye bakalım istedim. Blue Line diye böyle belediye otobüsleri var. Buna mesela 1 euroya bindim. Feribota kadar götürecek. Daha sonrasında karşıya geçeceğim. Belediye otobüslerini de kullanabilirsiniz. Valla. Hoppa geçtik. Market göremedim ya. Su alacağım, suyum yok. Susuz kaldık. Bu feribotlarla karşıya geçeceğiz şimdi. Arabalar ücret ödüyormuş. Eğer yayaysanız ücret ödemeden binebiliyormuşsunuz. Şimdi bir soracağım, bakacağım. Hello. I need ticket for ferry. No ticket. Okay, thank you. Yayaysanız feribota ücretsiz bir şekilde binebiliyorsunuz. Bu arabalar indikten sonra diğer arabalar gelecek. Sonrasında karşıya hareket edeceğiz. Böyle gölgede duralım da. Yanıyor vallahi güneşin altı. Bir tane arkadaş bindi de şimdi bisikletle geziyor. Baksanıza ekipmana. Oo. How many kilos you have total? 40 kilos for the staff and 40 kilo stuff. 17 kilogram for back. Ah, okay. And what is your name? My name Yu Yang. Yuyan, Burak. Nice to meet you. So you cycle from China to Turkey. Yeah. How was it? Very good. Yeah. Did you like Turkey? Yes, but Turkey only give me 1 month visa. It's not enough. Ah, 1 month visa for you. Yeah, and in Turkey there have no visa extension. Ah, Yeah, okay. I make a residence permit for 1 month extra, but it's very hard. Where did you travel in Turkey? Where did you cycle? I entered from the Batumi, Uh-huh. entered Turkey, and with the north, the Black Sea side to Istanbul, and then to Izmir. Arkadaşı ben şeyde görmüştüm. Budva'da pedal basarken görmüştüm. Sonra şeyde denk geldik, böyle feribotta denk geldik. Çin'den Türkiye'ye pedal basmış, İzmir'e kadar Karadeniz üzerinden gelmiş. Daha sonrasında İzmir'den Arnavutluğa uçmuş. Şimdi de nereye kadar giderse oraya kadar pedal basıyor.
Hersek Novi'ye geldim dostlar. Türkçesi yeni Hersek demekmiş. Eski bir şehirmiş burası. Hiç araştırmamıştım burayı. Tamamen şu an spontane olarak geldim. Burası Old Town'un girişi. Şöyle bir tane saat kulesi var. Üzerinde Karadağ bayrağı var. Geniş büyük kapıdan içeri girdik. Hersek Novi'nin eski şehir kısmındayız. Oo, hemen karşımıza bir tane Ortodoks kilisesi çıktı. Şuradan bakalım. Sırbistan bayrağı. Buradaki yaşayan nüfusun çok büyük bir kısmı Sırpmış. Daha sonrasında Karadağlılar geliyor. Şuradan kilisenin içinde göstereyim sizlere. Burası bir kale olarak kurulmuş öncelikle. Bosna Kralı 1. Kotromaniç'ti galiba abimizin ismi. O kurmuş burayı. 1382 yılı olması lazım. Daha sonrasında Osmanlı İmparatorluğu buraya geliyor. O da 1481 miydi ya? Öyle bir şey yani. Öyle bir yıldı, tam olarak hatırlamıyorum. Buraya geldikten sonra birazcık araştırdım yani, dedim buraya kadar geliyorum. Madem internet buldum, böyle hakkında birkaç yazı okudum hızlıdan. Daha sonrasında işte Osmanlı İmparatorluğu geliyor. Yılı tam olarak hatırlayamadım, kusura bakmayın. 200 yıl kadar burada kalıyor Osmanlı Devleti. O dönemki ismi Castelnova'ymış. Öyle anılıyormuş. Daha sonrasında Venedik Cumhuriyeti buraya geliyor. Sonra Venedik Arnavutluğu burada hüküm sürüyor derken günümüze kadar gelmiş işte. Ve şu an Karadağ Cumhuriyeti'nin bir parçası, bir liman kenti. Kotor Körfezi'nin hemen yanında. Tarihi bir şehir burası. Çok güzel bir manzara buldum. Şuraya bakar mısınız? Altımızda tarihi evler. Bir tane tarihi bir kilise var. Kiremit çatılar. Ağaç yeşili ve deniz mavisi. Birkaç videodur bahsettiğim o Adriyatik denizine açılan kapı tam olarak karşımızda duruyor şu an. Kotor ve Budva'daki Old Town dedikleri o eski şehir kısmına nazaran daha büyük burası. Yani oraları bir kale olarak varsayarsak buraya kurdukları, inşa ettikleri kale daha büyük. Çapanın yarısı kırılmış mı diyeceğim. Yo, şeyi böyle. Kendi orijinal hali böyle. Baksanıza. Ama oradaki çapalar çift taraflı. Türü mü farklı acaba? Türü farklıdır büyük ihtimalle. Orada toplar var. Oo, burada devasa bir çapa varmış ya. Onu görmüyoruz hiç ha. Burası stratejik olarak çok daha önemli bir yer bence. Yani Adriyatik'e açılan kapı büyük ihtimalle o dönemde de Adriyatik'e açılan kapı burasıydı. Yani toprak yapısı, şu karşıda gördüğümüz parçalar o zaman da bu şekilde miydi bilmiyorum ama bu şekilde olduğunu varsayarsak düşman direkt buradan gelecek topraklarınıza. Yani Körfez'in iç kısmı burada kaldı işte. Tivat'tı, Kotor'du, Budva'ydı, Peras'tı, hepsi bu tarafta kaldı. Sizi koruyacak kale burada. Düşman buradan gelirken burada bir meşale yanıyor, tamam mı? Burada çatışmaya başlıyorlar düşmanla. Diğer yerlere haber gidiyor. Ne yapıyorsun? Sen burada savaşırken oradan ekip geliyor. Böyle bir stratejik konumu var. Age of Empires oynayan tayfa hemen stratejiyi kurdu kafada. Sokak ne güzel ya. İnsan yok. Sessiz. Evler güzel. Böyle aradan merdivenlerle başka yollara bağlanıyor. Buranın konum olarak şöyle bir avantajı var. Bosna'ya ve Hırvatistan'a da yakın. O yüzden oradan buraya tatile gelenler mutlaka vardır. Hatta ufak bir road trip bütün Karadağ kıyısını gezerek güzel bir tatil rotası oluşturuyordur herhalde insanlar, bilmiyorum. Bence güzel olurdu. Solmuş bunlar ya, su verin. Gitmiş vallahi çiçekler. Sulasanıza kardeşim. Bir tane hamburgerciye geldim dostlar. Günü güzel bir hamburgerle tamamlamak istiyorum. Bu videonun da sonuna geldik.
Valla güzel kokular geliyordu. İyi denk geldi burası ya. Köftesi de bayağı büyük. Bir sürü salata malata, sos filan bir şeyler koyduğu için çocuk. Acıkmıştım da. İyi denk geldi. Bir tadına bakayım önce. Lezzetli. Burada etleri çok öldürmüyorlar yani yakmıyorlar. Böyle çevire. İçi biraz çiğ gibi gözüküyor ama değil. Lezzetli yani hoş olmuş. Balkanlarda yediğimiz etler hep bu minvalde olacak. Ama lezzetten tabii çok kötü bir yerde yerseniz tadı kötü olabilir ama ortalamanın üzerinde genelde tat olarak yani beklentinizi karşılıyor. Buyuruluk bu kadar olsun dostlar. Tivat'a gittik, sonunda gidebildik oraya. Sürpriz bir şekilde Hersek Novi'ye düştü yolumuz. Birazcık dolandım, Old Town'u sizlere birazcık gösterdim. Buyurulukta bu kadar olsun. Ben birazcık yoruldum, acıktım. Şimdi yemeğimi yiyeceğim, birazcık dinleneceğim, videoyu editlemem lazım. Daha sonrasında bakacağız artık, plan program yapacağım kendime. Bunu tabii siz bir sonraki videoda göreceksiniz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın diyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Bu şekilde videolarım yeni izleyicilere ulaşacaktır ve kanalımın abone sayısı artacaktır ve bu şekilde gelişecektir, büyüyecektir kanalım. Yani sizlerin desteğiyle. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri aç kısmı var. Oradan tüm bildirimleri açarsanız ben video paylaştığımda sizlere haber gelecektir, bildirim gelecektir. Ve anında videoyu da izleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar olsa. Kendinize çok iyi bakın. Bana afiyet olsun. Adios amigos.